Merhaba, bu videoda sizlere Punto A41178 Misto lavabo bataryasını inceleyeceğim. Bataryanın kutusu bu şekilde. Şu kısımda bir güvenlik bantısı vardı ama ben bataryayı kargodan teslim aldığımda kontrol etmek amaçlı bu bantı kestim. Batarya Artema markası güvencesinde, çünkü Punto Artema markasının bir alt markası ve yine Punto ve Artema markaları da Eczacıbaşı Holding'in bir markası, her ikisi de. Kutunun yan yüzeyinde bir bilgi etiketi var. Bu etikete baktığımızda bataryanın tam model ismi A41178 Misto. Batarya Türkiye'de üretilmiş ve çeşitli ülkelere ihraç edilen bir model. Çünkü burada çeşitli dillerde çeviriler yapılmış. Şimdi bataryayı kutudan çıkaralım ve birlikte inceleyelim. Batarya kutudan bu şekilde çıkıyor. Bataryanın ana gövdesi. Bataryayı lavaboya tutturabilmemiz için gerekli olan montaj aparatları, aksesuarlar. Kullanım kılavuzu, uyarı kitapçığı ve montaj bilgilerinin yer aldığı bir montaj kılavuzu ile birlikte çıkıyor kutudan. Ve bataryanın flex hortumları bu şekilde, yine hortumların üzerinde de Artema etiketi yer alıyor. Hortumlar da Artema marka. Oldukça kaliteli görünüyor hortumlar. Bataryaya şöyle etraflıca bir baktığımızda bataryanın üst kısmında Punto yazısı yer alıyor. Bataryanın açma kapama kulpunun hemen ucunda sol tarafta sıcak su sembolü, sağ tarafta soğuk su sembolü yer alıyor. Bu şekilde belirtilmiş. Şurada bir tane boşluk var. Bu boşlukta herhangi bir kapak kullanılmamış. Ben bu boşluğun belki üretim hatası olabileceğini düşünerek firmayla iletişime geçtim. Bana bu boşluğun herhangi bir probleme sebep olmayacağı ve bir problemin olmadığı şeklinde bir bilgi verildi. Yani bu batarya fabrikadan bu şekilde üretilerek çıkıyor. Ben sonra kendilerinden bir yetkili servisin telefon numarasını alarak büyük bir ilin yetkili servisini telefonla aradım ve yine onlardan da bu bilgileri teyit ettirdim. Yani burada herhangi bir kapağın yer almaması bir sorun, bir problem teşkil etmemekte. Batarya oldukça kaliteli görünüyor. Gerek ağırlığı gerek yüzeyinin kaplaması açısından bir güven hissi veriyor. Hatta şöyle yapalım. Bataryanın ana kısmını tartalım. Evet, tartıyı sıfırladım ve tartıyorum. Yaklaşık olarak 810 gram civarında bir kütleye sahip bataryanın çıplak kendi ağırlığı, yani kütlesi 810 gram civarında. Kutudan bir de bu şekilde montaj aparatları çıkıyor. Normalde bataryaların altında şu kısımda 2 adet delik yer alırdı. Burada 2 adet uzun boylu vidanın vidalanabileceği bir yuva yer alırdı ve bu şekilde buraya metal parçalar takarak ve o uzun vidaları sıkarak, vidaların ucundaki somunları sıkarak bataryayı lavaboya tutturuyorduk. Ama burada bir tasarım değişikliğine gidilmiş sanırım. Biraz sonra ayrıntılı olarak göstereceğim sizlere. Aparatlar bu şekilde. Yine metal örgülü flex hortumlarda bu şekilde. Hatta bir tanesinin uzunluğunu ölçeyim sizler için. Evet, kabaca ölçüyorum dıştan dışa. Şu şekilde, yani dıştan dışa kabaca ölçtüğümde yaklaşık olarak 50 santimetre civarında bir flex hortum uzunluğu var. Şimdi size montaj kısmından bahsetmek istiyorum. Yine normal bir şekilde bu flexleri bu şekilde flexleri bu şekilde yerine takıyoruz. Daha sonra şu küçük contayı bu şekilde yerine yerleştiriyoruz. Bakın şurası önemli. Şu bu şekilde açılacak şekilde yapılmış.
Bunu bu şekilde çıkardıktan sonra bakın bu yaklaşık 1 santimetre girdikten sonra duracaktır. Çünkü burada bu metal parçanın daha fazla ilerlememesi için bakın şuraya diş açılmamış. Güvenlik amaçlı. Evet, bu şekilde bunu sıktıktan sonra şimdi bunu bu aşamaya getirdikten sonra yukarıdan lavabonun deliğinden geçiriyoruz ve şu flex kısımlar lavabonun içerisinden geçerek lavabonun alt bölgesine geçiyor. Bunu lavaboya üstten oturttuktan sonra bu şekilde bakın alt kısımda bu contayı şu şekilde geçiriyoruz. Şu metal parçayı da yine bu flexlerden geçirdikten sonra en son olarak şu parçayı şu şekilde geçirip bakın bu şekilde lavaboya sıkıca tutunmasını sağlıyoruz. Yani lavabonun etli kısmı, seramik kısmı şu araya denk geliyor ve bu parçayı sıktıkça batarya sağlam bir şekilde yerinde kalıyor. Yani montaj oluyor. Evet, bu şekilde montaj ediliyor lavabonun üst kısmına. Bence güzel bir tasarım olmuş. Hani şu parça plastik ne derece kuvvetli sıkmalara dayanıklı olur bilemiyorum ama ben bu tasarımı beğendim açıkçası. Bir de size bazı ölçümler yapmak istiyorum. Öncelikle şu flexleri çıkarıyorum. Şunu da çıkarıyorum. Şimdi şunu sanki bir lavabonun üzerine montajı yapılmış gibi yerleştiriyorum ve şu perlatör ağzıyla bu lavabo seviyesinin arasındaki mesafeyi ölçeceğim şimdi size. Evet, yaklaşık olarak 8 santimetre civarında bir seviye farkı var. Bu da sizlere bir fikir verecektir. Yani genel olarak bu şekilde. İç kısmını size göstereyim. Şöyle mümkün olduğunca. Aslında şuraya da bir kapak koyulabilirdi diye düşünüyorum. Yani burada sanki bir kapak varmış da düşmüş, tekrar bulunamamış, yerine bir kapak uydurulamamış gibi bir görüntüsü var gibi ama bataryanın ağırlığı, kalitesi bu sorunu ortadan kaldırıyor. Zaten ürünle ilgili yetkili serviste bunun normal olduğunu, kendi ellerindeki bataryalarında bu şekilde üretildiğini, bunun bir sorun yaşatmayacağı hakkında bana bilgi verdiler. Oldukça parlak görünüyor, oldukça özenerek yapılmış gibi herhangi bir yerinde bir pürüz, bir pütür yer almamakta. Yine perlatörü de oldukça kaliteli görünüyor. Perlatörün ağız kısmı yumuşak plastikten yapılmış, sert plastik değil. Bu şekilde. Punto A41178 Misto lavabo bataryası bu şekildeydi. Umarım sizlere bir fikir verebilmişimdir. Videoyu beğenerek ve kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bu konuda özel yardımlarınızı bekliyorum. Desteklerinizi istiyorum sizlerden. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka Turuncu Tornet videosunda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.